Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Ukrayna'ya ihraç ettiğimiz korvet, SİHA ve çok daha fazlası. Yeni yaptığımız anlaşmalar hem bizi hem de onları fazlasıyla güçlendirecek. Peki bu anlaşma özellikle Ruslara karşı neden bu kadar önemli? İhraç edilecek araçların farkları nelerdir? Veya ileride bunun bize ekstra dönüşü nasıl olacak? Görünmeyenleri ve perde arkasını incelemeye başlayalım. Ukrayna uzun yıllardır Rusya ile savaşan bir ülke. Doğrudan cephede ve denizlerde sürekli çekişme halindeler. Çünkü Rusya topraklarına göz dikmiş durumda. Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal ettiler ve buna da devam etme niyetindeler. Yani Ukrayna'nın askeri gücü sağlam olmak zorunda. Bugüne kadar ordularını gerek bize motor yapmalarından gerekse parça üretmelerinden güçlü olarak gördük. Ancak durum pek sağlıklı değil. Ne kadar gelişmiş ürünler yapabilseler de ellerindekiler sadece Sovyetler Birliği'nin devamı niteliğinde. Dağılmadan sonra ellerinde kalan bilginin ilerletilmiş hali. Yani sağlam durabilmeleri için bu bilgileri genişletilmeli. Özellikle Rusya paralı askerlerle saldırırken bu yüzden kaybettikleri yerleri de alamıyorlar. Daha Karadeniz'de kendilerini korumak için düzgün bir donanmaları bile yok. Hal böyleyken Ukrayna'ya bir destek eli gerekliydi. Son anlaşmalardan sonra şapkadan çıkan tavşan gibi olduk. Aynı şekilde bizde de tam tersi, onlarda olan uzun soluklu deneyim de bize gerekliydi. Ukrayna malzeme bilimi ve motor konusunda ileri. Bunlar hakkında çalışması uzun süren yapılar. Bir nevi aynı şapkadan bize de tavşan çıktı diyelim. Son günlerde Ukrayna ve Türk heyetlerinin sürekli birbirlerini ziyaret ettiğini görüyoruz. Her ziyarette atılan adımlarda cabası. Çünkü tam olarak kazan kazan durumu söz konusu. Ukrayna'ya daha önce 6 adet Bayraktar TB2 satmıştık. Şimdi buna 5 adet daha eklendi ve bir söz verildi. Eğer ortak üretim olursa 48 adet daha almak istediler. Tek kalemde çeyrek milyar dolardan daha fazla. Ayrıca kritik yazılım gibi bilgileri tabii ki vermeyeceğiz. Çünkü bizde de açık oluşturabilir. Ama parçadır, motordur, bunları birlikte üreterek 48 adede tamamlayacağız. 5 adetten sonraki ileri hedefler bu yönde. SİHA teknolojisi önemli bir konu olsa da dünyada kırılma noktası gelmek üzere. Yani her ülkenin ilk seviyelerini kolayca yapabileceği gelişmiş teknoloji çağı. Hal böyleyken başlangıçta öne çıkmışken satışlarımızı sonuna kadar yapmamız gerekli. Bu seviyeleri elden çıkarma fırsatı ileride gelmeyebilir. O yüzden yapılan satışlar değerli. Ayrıca başta dediğim gibi Ukrayna'nın bir Rus sorunu var. Özellikle paralı askerlerden oluşan Rus sistemleriyle donatılmış askerler. Doğru kullanılırsa eğer aynı Ermenistan'da olduğu gibi SİHA'lar durumlarını değiştirebilir. Cephe bölgesi yüksek yoğunluklu hava savunma sistemleriyle donatılmış da olsa Ermenistan'da hallerini gördük. Azerbaycan kamikaze İHA'larla ve muhtemelen 10 kadar TB2 ile kolayca avladı. Ukrayna'nın yapmak istediği 48 SİHA ile karşılaştırırsak büyük bir kuvvet çarpanı. Ruslara karşı bunları fazlasıyla kullanabilir, kaybettikleri bölgeleri alabilirler. Ancak basitçe böyle söylesek de madalyonun arka yüzünde Ukrayna saldırırsa eğer Ruslar da boş durmayacaktır. O yüzden sonrasında kendilerini de koruyabilmeleri gerekli. İşte geçiyoruz yapılan ihracatın ikinci ayağına. Gelirse eğer her görevi üstlenebilecek yapıdalar. Zaten durumları geliştirmeye müsait. Ne demek geliştirmek? VLS ekleyip hava savunması yapmak, bomba ekleyip denizaltı kaçırmak. Yani Ukrayna'ya yapacağımız milgemler muhtemelen İ sınıfına benzeyecekler. VLS sistemi modern çağda aranan bir özellik. İçlerine seyir füzesi, gemisavar ve hava savunma füzesi koyabilirsiniz. Ukrayna İ sınıfına benzer milgemler sorunlarını çözecektir. Üretim olaraksa muhtemelen motor, radar ve gemisavarları kendileri üretecekler. Motoru zaten Almanya'dan alıyoruz. Böylelikle bizim yeni gemilere uyumlu motorlar üretebiliriz. Radar konusunda da Ukrayna ileri yine kazanımlarımız olacaktır. Gemisavar olaraksa milliyetçi davrandılar. Yoksa atmacayı beğenmediklerinden değil. İleriye dönük olarak kendilerinin olmasını tercih ettiler. Kalan sistemlerse bütünlüğü bozmamak adına muhtemelen bizden gidecek. Çünkü aralarındaki uyum zaten sağlanmış durumda. Sadece ekstra ne ekleyebilirler? Geminin dış kaplaması, ucuz olması bakımından onu da kendileri yapmayı tercih edebilir. Toplarsak yine büyük çoğunluğu biz yapmış oluyoruz. Sonuç olarak Ukrayna yeni satın alımlarında bizi tercih etti ve bu ortak üretimler çok büyük satışların kapılarını aralayabilir.
Siz bir sistemi bir ülkeye sattığınızda ya da verdiğinizde bedava bile olsa onu kendinize bağlamış olursunuz. Verdiğiniz şey asla bedava olmayacaktır. Daha sonraki alımlarda zaten birlikte çalıştığınızdan ilk önce sizi düşünecek, tercih edecektir. Ukrayna'nın hava kuvvetleri eskidi, kara kuvvetleri yenilenmeli. Ellerindeki çoğu ürün Sovyetlerden kalma. Hal böyleyken Rus tehdidine karşı tek çareleri alım veya üretim. Yaklaşık 10 yıl içerisinde yenilenme çalışmalarına başlamazlarsa durumları pek iyi olmayacaktır. Bunun da farkında olmakla birlikte yapım süreçlerine gördüğümüz üzere başladılar. İleride milli muharip uçak gibi pahalı sistemlerimizin ilk alıcısı potansiyelindeler. Bu da ekstrası. Ayrıca Rus tehdidi dedik, sistemlerimizi doğrudan Ruslara karşı kullanacaklar. Bu yolda bizi seçmeleri yaptığımız işin kalitesini gösterir. Daha önceki cephelerde dolaylı olarak karşı karşıya gelmiştik. Şimdi ise Türk savunma sanayi ürünlerinin Ruslar üzerindeki etkilerini göreceğiz. Bir süper güce karşı asıl sınav şimdi başladı. Geldik sona. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.